Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçiyordur. Piyasamızda iyidir inşallah diyelim. Henüz bakma şansım da olmadı. Beraber şimdi durumumuza bakacağız. Her zamanki gibi Rainbow Chart ay bölgesinde olduğumuzu gösteriyor. Buna göre devam ediyoruz. Alım bölgeleri. FOMO tarafına uyarı amaçlı bakıyoruz ama çok uzaktayız zaten. Hani öyle bir uyarı mahiyetinde olacak durumda da değiliz. İşler çok olumluya döner yakın zamanda veya orta vadede. Kırmızıya giderse burada o zaman uyarımızı yaparız. Bakalım bugün yani aman aman bir hacim olmadığını görüyoruz yine maddi anlamda. Ama short işlem alanların daha çok lik olduğunu görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme. Gelelim. Pardon. Heatmap'imizde senaryo bizi nasıl karşılıyor? Evet, dediğimiz gibi yani şu bölgede bir sarılarla çoğalıyor. Yani artık buralar daha güçlenmeye başlıyor. Ufak ufak buraları azaltıp 75'e gideceğiz diye düşünüyorum. Hala aynı şekilde düşüncem devam ediyor. Ee, Oradan çıktık. Gelelim 100. pariteyi almıyoruz normalde ama bakalım kim varmış. Etfu gelmiş yine. Artık şeyi değiştirdik. Yarın 3 tane parite bulacağız. O şekilde devam edeceğiz. Dün konuşmuştuk. Yani önümüzdeki hafta için alım potansiyeli olan 3 pariteye bakacağız. Bunları pazar günleri yapacağız. O şekilde onları ekleyip hem seviyelerine bakarız. Şimdi burada benim beklentim şu 3.60'a çıkmak ama yine bir test durumu var. Ben açıkçası 3.60 seviyesine yükselişi hala savunuyorum. Bu da altlar için olumlu olacaktır. Korku endeksinde dün 15 demiştik, 14'te kalmış. Önemli değil. Burada yani turuncuya atacaktır. Ufak ufak piyasa daha böyle nasıl diyelim iyi duruyor, yani sağlam duruyor, en azından onu görüyoruz. Altcoin sezon endeksi kendi kendine sezon yaşıyor ama kimsenin haberi yok. Öyle bir senaryo burada. Em, Dominans tarafında Bitcoin düşüş beklentimiz biraz daha olumluya döndü. Orada kendi içerisinde olumluya döndü. Daha yukarı yapacak gibi duruyordu. Aslında 57'yi bekliyoruz ama yani sanki tekrardan bir yukarı daha doğru gibi. Bitcoin dominans 58, Ethereum 10, Adır tarafı da 32. Adır tarafının bu kadar yükselmesi de güzel. Bir yandan ilk 20'mize bakalım. Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB. Burada henüz BNB bayağıdır şeyi alamadı. Sırayı alamadı. Hadi bakalım, bizim zararımız ne alemde bakalım. Ona da bakalım. Alemler kurulu olduğu için artık çok da hani önemsemiyor değilim tabii ki. Ama dediğim gibi alt taraf gelseydi benim için daha iyi olacaktı. Yine burada eksiye düştük. Burada da sağlam bir eksideyizdir muhtemelen. Evet. Yani artıya geçeceğimiz zamanları da göstermek nasip olur diye düşünüyorum. Beklentim olumsuz değil. Gelelim burada bakalım. Neyim, şunları bir açalım. Bu sefer unutmazsak bunu da yapmış olalım. Aslında bir tane canlı TV gibi bir şey yapmaya çalıştım ama böyle fiyatların, haberlerin aktığı devamlı. Orada belki onu başarabilirsem, yani yaptım da bir server üzerinden yapmak daha mantıklı geldi. Şimdi bilgisayarı açık bırakırım, sorun değil ama o da çok ısınıyor, sıkıntı. Yani çok devamlı veri çektiği için belki öyle bir şey yaparım. En azından devamlı orada hem fiyatlar hem işte haberler, anlık veriler akar diye düşünüyorum. Bakalım. Burada BCH için yukarıdaki hedef bölgemiz belli. Oraya kadar yani artık şimdi şöyle konuşacağız tabii BCH açısından baktığımızda. Biz yani şu bölgelerde yukarı konuştuğumuz için hani buralarda dahil olan birisiyle şimdi burada dahil olmak aynı olmuyor. Bakın şöyle yapalım hatta. Bunu her parite için düşünebilirsiniz. Zaten %25 yükselmiş
Hani ama benim hedef bölgem burası. Peki %25'in üzerine risk size ait tabii ki ama ben o bölgeye doğru düşünüyorum hala. Link güzel bir alım bölgesinde, hala alım bölgesinde. Bakalım burada direnç olan bölgelerde şimdi nasıl değişiklik olmuş. Bu hafta sonunda güzel atlatıyoruz gibi. Yani baktığımızda böyle yine aynı yerde, bakın hiç oynamadı bile. Şurayı alamadı. Alıp devam edecektir sonrasında. Yukarıdaki 11'lere doğru. Güzel, TRX de güzel yapmış. Şimdi TRX için de bakın şimdi eee, şu bölgeden konuşalım. Burada şimdi bunlar majör olanlar biraz daha ağır. Şimdi %7'lik bir kar olmuş burada. Zaten hedefim benim %11 küsurda. Yani yarısı gelmişken bence eee, o risk alma durumu tamamen size ait. Tabii hafta başında, yani pazartesi, haftalık bölgeler değişeceği için biraz daha orada da bakmak lazım. Aylıklardan, haftalıklardan ret yemesi normal. Buraları kazanıp şu bölgeye gelecektir muhtemelen. Beklentim o yönde. Sol için 116 hedefimiz var. Devam. Yani birçok kişi için tabii bunlar aslında bir şey kazandırmayacak. Niye? Çünkü toprağa tepelerde dahil olunmuş pariteler olarak görüyorum. Bir 2-3 hafta önce birisi yazmıştı. 100'den aldık işte buralara kadar geldi. Hani onun açısından aman aman bir sorun yok. 116 zaten hedef var, gelir ama şimdi bu parite yaklaşık olarak bakalım, bu 4 ay önceki tepe bölgesi 237. Yani buradan 2 kat yaptığında bile şu bölgelere 10 Ekim'e falan gelecek. Hani aşağı yukarı ben tam şey değilim. Tam birebir hesap yapmıyorum. %90, %80'e gelecek. Ee, Yani o yüzden hani bu 2x'ler kurtaramayacak birçok kişi ama bence spot mal anlamında evet, burada alıp bu 237 olan seviyeni atıyorum işte 190'lara falan çekiyor olmuş olman lazım diye düşünüyorum. Tabii ki tercih sizin. Burada süreç benim için 116'ya kadar devam, değişik bir senaryom yok. Açıkçası şu haftalıkla yanlışlıkla oynadım. Baktığımızda bu ne run? Run'da da olumsuz bir senaryom yok. Güzel, yani piyasa öyle böyle kendi açımdan baktığımda benim için olması gereken duruma geldi. Onu söyleyebilirim. Ben tabii yanlış yerde dahil oldum. Benim için sıkıntı o. Yani çok daha kazançlı geçmesi gereken durumu az kazançta kapatacağız. Yakalayabilirsek de oradan dahil olacağız. Run tarafında da yukarıdaki hedef belli. Oraya doğru düşünmek mantıklı geliyor bana. FED için de benim açımdan bir sorun olan bir senaryo yok. Burada da süreç devam edecektir. Ben kendi adıma şöyle yapıyorum. Yani bir yön belirledikten sonra, buna emin olduktan sonra işlemlerimde o sabrı göstermem gerekiyor. Bazen copy trade'de veya işte beni normal izleyenlerde hep aynı şeyleri anlatıyorum ama e, yani oradaki kârı alana kadar ekstra yapacağım şeyler zaten sabit yani benim için. O yüzden bu haricinde vadeli işlem için ben buraya da normalde şey için bakıyorum. İşte kendim normal, hani aslında buna bakmam şimdi normal şartlarda. Zaten devam eden işlemim var, onu beklerim ama normalde günlük böyle rutin Bitcoin 3-5 parite bakmam yeterli benim için. Kendime işlem günü açısından. Bu şekilde de getirdim ki işte birilerine bir faydamız olursa ne mutlu. Bir de dijital arşiv gibi dursun bakalım, bizim de nihayetinde başlangıç ve bitiş bakiyemizi test etme şansımız olur. Bu da bize sonuçta bir disiplin kazandırıyor. Hoş bir şey yani, olumlu olduğu zaman, olumsuz olduğunda da bundan ders çıkarmayı gerektiriyor. Her türlü bir disiplin.
Burada ada için bence olumsuz bir senaryo yok. Şu 10 Ekim bölgesinin üstüne attı. Yukarıdaki hedef bölgemize gidecektir. Yani şu 38'e 38 kırılımına daha doğrusu. Aslında piyasada güzel şeyler var. Yani alım bölgeleri olarak güzel durumda olanlar var. Zaten konuşmuştuk, bu yükseliş olduğunda geri çekilme olsa bile oraların fırsat olması gerektiğini, yani fırsata dönüşebileceğini konuşmuştuk. Ben o şekilde görüyorum. Bir daha düşüşler, şu mor bölgelerimiz burada yine devam edecek bir süreç var Neo açısından da. BNB'de de artık yukarı yönlü düşünmek çok mantıklı seviyede bence. Buradan da güzel bir para kazanılabilir diye düşünüyorum. Yalnız benim dediğim şeyleri vadeli işlemler için sakın düşünmeyin. Çünkü ben genel olarak görüyorum, yani insanlar minimum vadeli işlem açan 10x'lerden açıyor. Ya o kurtarmaz yani. Bir yerde zaten patlayacaksın. O yüzden bence tehlikeli onlar. CHZ açısından baktığımızda şöyle bir durum var. CHZ için şunu alayım. Bir dönüş arayacağız yukarıya. Bence güzel bölgelerde duruyor ama ben yarın da görmek gerektiğini düşünüyorum. Bakın buradaki kademeleri belirttik. Bunlar neredeyse alındı. Ee, Burası 2-3 ay önceki bölge. Oradan bir destek aldı. Şimdi bugün aşağı yapmaz ise yarından itibaren burada da yukarı yönlü bence mantıklı duruyor. Doge'da patlamak üzere. Yani bu patlama kısmı tabii, hani demin de dedim, öyle X'ler falan değil. Yani zaten 2x yapsa kâra geçemeyecek bir sürü insan var. Yani buradaki patlamadan kastım işte yukarıdaki hedefimiz az kalmış. Yani bir fişek bekleniyor gibi. Petrol tarafına pazarız. Petrol tarafına bakacağız da hep zam ya. Hiç indirim olmuyor maşallah. Herhalde yazın 70 lirayı göreceğiz petrolde. Artık insanlar şeye de gitmiyor. 50 liralık alıyorum da olmuyor artık. Burada Ethereum için olumluyuz hala. Bence çok güzel bir yataya bağladı. Şu bölgeyi aşıp hızlanacaktır. Benim açımdan şuradaki kırılım 2.97, daha da güzeli şurası 3.200 gibi, gayet güzel duruyor hedef olarak. Burada baktığımızda Ripple tarafında da olumsuz bir durum yok. Bu haftanın sevdiğimiz paritelerinden biriydi Ripple aslında. Ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hani şu 1.80'e kadar en azından. Gel bakalım SC. Piyasa biraz tabii kırmızılı yeşilli takılıyor. Yani hacim yok, yataya bağladı. Bu bir yandan da güzel. En azından artık daha fazla ezilmiyor gibi. Bitcoin dominansı artıyor, artış olacaksa biraz daha tabii baskılanabilir ama SC açısından da bence alım bölgelerinde yani bir olumsuz senaryo yok. Gel bakalım YOTA. Başımızın acı. Ee, Şöyle yaptığımızda ne görüyoruz ona bakalım hemen. Evet, red yediğimiz bölge, yani şu 4 gün 71.5'u aşmamız gerekiyor. 71.5'u aştığımızda önümüzdeki en basit senaryoda 73 var ama 78'e kadar ben çok hızlı da gidebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şuraya çekilme olursa 64'lere ne yaparım? Ben bir şey yapmam açıkçası. Benim için çok çabuk şu 60'a gelmiş olmasını tercih ederdim. Olmadı. Oraya gelmiş olsaydı muhtemelen şu 71 küsurlarda ben zaten çıkmış olacaktım. İki işlemden de 75'te olanı da bekletirdim ama şu 85 olan buralarda çıkmış olurdu. Bekliyorum, yani yapabileceğim bir ekstra durum yok. Kötü bir ay geçtiğini söylemek lazım. Yani nihayetinde dolar kazanmıyorsam benim açımdan söylenebilecek başarılı bir senaryo yok. Yani yönü bilsen de bilmesen de falan. Sonuçta kasaya para girdi mi girmedi. Öyle bakmak lazım. Buradaki tek kazancımız piyasayı okumamızın,
Yani maddi şeylerin haricindeki şeylerin en azından o süreci tekrar bir teyit etmiş olduk. Bitcoin için gerçekten şuradan aşağı yapmasını hiç beklemiyorum. Yani bunu defalardır söylüyorum ama e, yani en azından 75 benim için hala duruyor. Buradan aşağı yapacak olursaki kısım benim için tek sıkıntılı şey aylık olarak biz dibin neresi olduğunu bilmiyoruz şu an için. 60 mı daha aşağısı mı? Ben yine de 75 öncelikli olarak devam ediyorum. Gümüş yükselişini konuşmuştuk. Altında tekrardan şu mor bölge desteği alınırsa 7.82'ye doğru gideceğiz. Evet. eee, Bu öksürük geçmiyor benim, kusura bakmayın. Çok gerçekten aşırı hastayım. Şöyle yaptığımızda yani dolar TL açısından normal şartlarda gerçekten düşmesi lazım. Ama yukarıda 45 hedefimiz bekliyor bizi. Bakalım USDT dolar dominansına bakalım. Yani bence evet, burada da bir düşüş öncesi şeyimiz var zaten, net olarak düşüş var. Şu seviyeler altılar, yani şu bölge çok mantıklı duruyor. 20 Ocak. 20 Ocak'ta herhangi bir pariteye bakalım mesela, Ripple nasıl etkilemiş. Neredeymiş 20 Ocak'ta? 180'lerdeymiş. Yani aslında bizim beklediğimiz şu tesadüf, fiyat öyle geldi. Şuradaki beklediğimiz hani dip burası için dip seviye ile Ripple'a öylesine baktık. Ripple'da beklediğimiz tepe seviyede aynı oraya denk geldi enteresan şekilde. Total 3'e bakalım. Burada da olumsuz bir senaryo konuşmak mantıklı değil. Böyle baktığımızda diğer bir bölgeden destek aldığını zaten söylüyoruz. Yani şu bölgeleri aşıp devam edecektir diye düşünüyorum. Yani olumsuzluğu da arıyorum aslında ama bir olumsuz olarak şimdi haber vesaire bir şey çıkar. Onlar başka tabii ki. Biliyorsunuz yani bir akşam bir haber olur işte, Trump oraya girdi, buraya bir şey yapacak. O zaman değişir her şey ama normal seyrinde yukarıdaki 1.4'e devam. Evet, Adır'ın burada düşmesi lazım. Mantıklı olan o artık. Bence de çok uzadı buradaki süreci. Düşüp en azından şeyle yani tekrar aşağıdan bir seviyeyle yukarı yönlü yaparsa alt paritelerde ayak uydurur diye düşünüyorum. Gel bakalım Ethereum, Bitcoin. Burada da olumlu gidiyor. Bakın olumsuz bir senaryo yok. Burada peki bizim şu kırılım beklediğimiz yere bakalım. Şimdi bu da aynı hepsi. Bakın tesadüfe bak. 20 Ocak. Evet. 20 Ocak'a denk geliyor yine. Ve demek ki biz burada eğer şu seviyeleri yani 34 seviyelerini görmeye doğru yukarı eğilim yaparsak alt pariteler açısından da yani birebir aynı olmayacaktır muhakkak. Bu bakalım DOK için neymiş mesela? Ya da 18, 19, 20, 12 zaten aşağı. Aa, bak aynısı. 12 değil mi bu? Aa, 20 işte. Şurada bakmış. Bizim de hedef bölgemiz burası. Evet. Yani demek ki doğru yoldayız aslında baktığımızda. Bu da önemli bir veri bizim için diyelim. Önümüzdeki günlerde bu verilerimizi kasamıza yönlendirmek üzere çalışalım. Biraz sabır istiyor piyasa. Bazen şeyimiz olmuyor. Ben de kendi adıma o sabrı fazlasıyla gösteriyorum ama işte bazen de e, kaçırdığınız fırsatlara da üzülüyorsunuz. Yapacak da çok ekstra bir durum yok. Önemli olan benim açımdan, yine söylüyorum, tek gerçek para kaybetmemek. Yani ben burada şunu asla yapamam. Hani işte kumarlaştırma gibi diyeyim ya da işte bahis mantığı gibi, ben onu yapamam yani. Öyle bir beklenti içinde beni zaten hiç takip etmeyin. Benim için her şey doğruya oturmalı. Ha, orada yanılırız, o başka bir şey. Orada zarar ederiz, o başka bir şey. O aradaki ayrım benim için çok önemli.
Böyle yarın da haftanın son günü. Yarın akşam 3 tane parite bulmuş oluruz. Onları da ekleriz. Bakarız onlara da. Önümüzdeki hafta seyirlerine. Hatta ben haberı mı eklemiştim? Değil mi? Haber. Evet, bakalım. Sanki öyle hatırladım ama. Yanlış hatırlamamışsa. USDT yapalım bakalım şuradan. Yani yanlış hatırlamış olabilirim. Ha, evet. Evet. Yani buradaki beklentimiz buraya kadar devam. Sıkıntı yok. Bu tarz pariteler bulmaya çalışalım. Çok büyük bir kar vermeyecektir tabii ki ama sonuçta biz yani o karların peşinde koşmamız gerekiyor. O büyük kar dediğimizde %30 yapmış bu arada. Yani burası zaten %60'lara geliyor. Yani %30 da benim için iyi bir kar yani. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Yarın akşam görüşmek üzere. Umarım güzel bir hafta sonu geçiyordur diyelim. Görüşmek üzere.